Selamlar arkadaşlar. Erel ben. Yine bir kutu açılım, montaj. Nedir bu? Videomda birlikteyiz. Bu bildiğiniz gibi küçük marketler zincirleri olan ve onların elektronik eşya satılan reyonlarında böyle bir cihazla karşılaştım. Nedir bu cihaz? Buyurun bakın. Motosiklet, bisiklet, lastik, basınç göstergesi. MotoWear demiş markasına. Şimdi bu ürünün kutusunun içerisinden neler çıkıyor? Nasıl montajlıyorum? Ve X-Max'te nereye takacağımızı bilmiyorum ama umarım aynı demirlerine olabilir. Bakalım ne demiş? Anlık lastik basıncını gösterir. Lastiklerin ısı derecesini gösterir. Lastik ömrünü uzatır. Yani oradaki siz basınçları kontrol edip yaptınız, yoksa bunu takınca lastik ömrü uzamıyor. Hava sızıntılarını önler demiş ama aslında hava sızıntılarını nasıl önleyeceğini ben bilemiyorum ama hava kaçırdığınızda size bilgisini veriyor. Yakıt tasarrufu sağlamasının sebebi de siz lastik basıncınız düşükken sürmüyorsunuz. Lastiğinize hava basıp yakıt tasarrufuna yardımcı olmuş oluyorsunuz. Evet, açıyoruz. Evet, bir adet kullanma kılavuzcuğumuz çıkıyor. Ne diyor? Uyarı falan filan falan filan falan filan. Neyse, ben bunu şu an size okumayacağım. Alet cihazımızı göstereyim. Geliyorum. Kutumuzun içerisinden bir ekran, MotoWear yazan zımbırtı. R ve FV yani front wheel, rear wheel. Ön teker, arka teker. Uzun lafın kısası. Yanında alet cihazınızı şarj edebilmeniz için bir kablo. Alet cihazlarınızın sensörlerini bağlayıp sıkabilmeniz için bir de anahtar. Bir de aynaya kıstırabilmeniz için böyle bir bağlantı ayağı vermişler. Şimdi biz ilk olarak ne yapıyoruz? Sivoplarımızı, kapaklarını söküyoruz. Bunları tepesine geçiriyoruz. İlk bu yolu izliyoruz. Bakalım yanlış bir işlem yaparsak zaten kitapçığa başvuracağız. Evet, şimdi herkesin tahmin edebileceği gibi var olan sivopu sökmekle başlıyorum. Sivop kapağını düzeltiyorum. Şimdi FW olanı, front wheel, ön tekerlek yazanı alıyoruz. Yanına da bir minnoş pul vermişler. Diş var mı içerisinde? Yok. Şimdi biz yine de bir kitapçığımıza bakalım. Baba, bana ekranı anlatma. Sivopu nasıl takacağımı anlat. Anlatmamışlar mı? Çok uzun okuyamam. Evet, orası zaten eşek değilsinizdir, kendiniz de takabilirsiniz diye düşünmüşler herhalde. Neyse, ilk önce pulu takıyoruz. Pul da değil, dişliymiş. Yani o zaman bir nevi cıvat olmuş olacak. Evet. Takıyoruz. Hava kaçırıyor. İyice sıktık. Sonra bununla da karşıt güç uyguluyoruz. Ki herhalde gevşemesini yapmasın. Bir nevi rot kolu rot başı gibi olacak. Evet, tamam. Birincimiz bitti. Bu kadar basit miydi? Arkaya da yapıyorum. Arkayı size yormuyorum. Sonra ayarlama bölümüne geçeceğiz. Büyük ihtimalle Angarya bölümü orada çıkacak karşımıza. Ekran ayarlamaları. Onu beraber yapalım. Ben arkayı takıyorum. Siz de bekleyin, hemen geliyorum. Evet, sivopları taktıktan sonra direkt ayna bağlantı ayağını ve üzerine ekranı bağlamaya geçiyorum. Alet cihazımızı aldık. Bunu zaten çok da anlatmanın bir anlamı yok. Ama yine de göstermiş olayım. Sonra vay efendim neden göstermedin denmesin. Şimdi umarım kurtarır bunun inceliği. Ben pek zannetmiyorum. Tracer olsaydı Tracer'ımda bunu her türlü yapardık. Tabii ki de kurtarmadı.
Ama bir dakika. Aynanın sapından bağlıyorum. Şimdi zaten içerisinde şöyle destek amacıyla bir kauçuk koymuşlar. Onu aynanın sapındaki plastiğin etrafına bir tur çeviriyorum. Ve sonra kendi somunuyla sıkamıyorum. Niye sıkamıyorum? Çünkü cıvata dışa çıkmış. Heh. Tata! Burada durdu. Ne kadar sağlıklı durur bilemiyorum ama bunu yolda göreceğiz. Düşünce anlarız. Bakayım. Yo, gayet de X-Max sahipleri olanlar için gayet de güzel bir yer burası. Ama tabii şimdi alet cihazımızı takınca bize ne kadar dönüyor ona bakacağız. Bize çok dönmüyormuş. Bu bebeği birazcık daha döndürmek lazım. Bu mu? Bence tatminkar değil. Bu. Böyle olabilir. Evet. Böyle oldu. Gayet de çok da iyi oldu. Çok da güzel oldu. Jelatin. Hemen jelatinimizi çizdik. Yapışkan kalıntısı. Tamam. Sıkıntı yok. Bu dönüyor mu? Aletimizi saat yönüne çevirerek sabitliyoruz. Motovare yazısı aşağıya gelecek şekilde. Ve ben de ilk defa açacağım cihazı. Doğru mu yapıyorum? Tamam. Birine bir basılı tutalım. Üstteki anlamına geliyor herhalde. Evet. Geldi. Saat doğru mu? Değil. Evet. Bunların hepsini ayarlayacağız. Ekran. Panik yapma. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi A demiş. A neresi? Yukarıdaki büyük rakam olduğu yer ve en alttaki. Ne demiş oraya? Güncel lastik basınç değerleri. Ön, arka. Tamam. B. Güncel lastik ısı değerleri. Yani şurada 26, 24. Önüm 26, arkam 24 dereceymiş. C neresiymiş? Fahrenheit, Celsius muhabbeti. Zaten sıcaklık değeri. D. D'ye bakıyoruz. D nerede be? F. İşte ön teker, arka teker simgesi. Yani D ön teker simgesi diye şey yapmış. E. E neresi? Şuradaki minik bir lastik ikonu var. Şurada gösteriyor. Ne demiş? Kaçak uyarı simgesiymiş. F. F nerede? F de bar zaten. Orada basınç birim simgesi. Bar ve PSI seçenekleri mevcut. G de AM, PM öğleden önce, öğleden sonra. Şu an PM 4. Öğleden sonra 4. Başka? H güncel zaman değeri. Bildiğin saat yani. Arka teker simgesi RV. Zaten onu da görüyoruz. I, J. J nerede lan? Güç. Yani şu anki cihazın şarj seviyesini gösteren yer. Buradaki tuş seçme ve basılı tuttuğunuzda kapatma. Aşağıdaki de menü tuşu. Bunu böyle geçiyorum hızlıca. Şimdi ben kurmak istiyorum bunu arkadaş. Nasıl kuracağım ben bunu? Sürmem mi lazım? Ya bana bütün her şeyi okutma. Bak bunu sevmediğim için video çekiyorum ki insanlar da bu kadar destansı şeyi okumasın. Değil mi? Neyse arkadaşlar bakayım. Beni oradan görebiliyor musunuz? Evet şimdi ayar bölümüne geçiyoruz. Menüye basılı tutuyoruz. Tamam. Şimdi neredeyiz? Bar ayarındayız. Barı değiştirelim. PSI olsun. Derece kalsın. Şimdi ön tekerleğin düşük basıncını kaç PSI olsun diyor. Ön tekerleğimiz bizim zaten 29 PSI. Ön tekerleğimiz 29 iken 27'de bence ikaz versin. Low. High'ı da zaten 29'du. High'da 33 olsun. 33'ün üstüne çıktığında, ısındığında büyük ihtimalle yapacak bunu ya da fazla birisi hava basarsa ki zannetmiyorum motosikletinizi sizden başka birisine hava bastıracağınızı. Neyse için söylüyorum. Yani fabrika verisi o şekilde. Evet geldik. Tamam. Bir dakika. 30 olsun ya bunun low.
Yani ideali 33. Az 30'a düşmesi bizi öldürmez diye düşünüyorum. Lıt. Lıt. Ne demiş? Lıt. Ön lastik ID işlemini öğrenmek için seçme tuşuna kısa basın ve ardından ön hava nozulunu FV ön tekrar sensörüne takın mı? Tamam. Takalım. Ayıp ediyorsun. Lıt. Zaten sıfırladık. Bir sürüş yapayım. Bakalım neler olacak. Evet, aslında şöyle bir durum var. O yanıp sönen ekran bize ikaz verdiği ekranmış aslında. Çünkü benim zaten lastik basınçlarım ayarladığım seviyeden düşükmüş. Orada bir kaygınız olmasın. Kendi lastik basınçlarınızı tamamladıktan sonra sensörleri takmanızı öneririm. Bir turumu attım, lastiklerim ısındı, ekranda değişim gösterdi. Basınçlar da ısındığı için artmış oldu. Ama size tavsiyem, bahsettiğim gibi lastik basınçlarınızı tam ayarladığınız veya cihazda ayarlayacağınız aralıkta, birimde artık kaçsa onda yapın. Ondan sonra sensörleri takın ve ekranda ona göre verileri girin. Zaten çok basit olduğunu gördünüz. Kısa bir özet geçeyim. Üstteki tuşla açıyoruz. Alttaki tuşa 3 saniye bastıktan sonra 3 saniye basılı tuttuktan sonra menüye geçiyoruz. Yani menüde ayarlama bölümüne giriyoruz. Ve ondan sonra lastik basınçlarımızın ayarını, saatimizi ayarladıktan sonra kullanıma hazır. Zaten çok da basit bir şey. Kitapçıkta destanlar yazmışlar ama çok basit. Size gösterdim, ekranlarda geçtik. O ID bölümü var ama ben ona uymadım. Ben direkt sibopları taktım. Cihazı açmadan. Cihazı açtıktan sonra ayarları girdim ve direkt çalışır hale getirdim. İsterseniz siz kitapçığın sizi yönlendirdiği şekilde ilerleyin. O zaman şöyle, ilk lastik basınçlarınızı tamamlayın. Emin olun ve sıcak olmasın ki o lastik basıncınız tam olduğu seviye olsun. Çünkü yol yapıp atıyorum 10 kilometre yol gittikten sonra lastik basıncınızı değiştirirseniz soğuduğunda lastiğiniz basıncınız düşecektir. O yüzden lastiğiniz olabildiğince soğuk olsun hava basarken. Evet arkadaşlar, ucuzcu marketler diyeyim, reklam olmasın diye satılan bu lastik göstergesi diyelim. Aslında çok verimli bir şey. Hem lastiğinizi basıncını görüp ona göre gidip hava basabilirsiniz. Hem de lastik ısınızı öğrenebilirsiniz. Daha çok, yani ben kendi adıma konuşayım. Ben otomobilimde ister beyaz olan olsun, isterse esas olan kırmızı aracımda olsun, lastik değerlerini görmek önemli. Çünkü lastik değeri neden görmek önemli? Isı, soğuk lastikle viraj yapmak tehlikeli. Bunu da belirtmek istiyorum. Düşük basınçlı lastikle viraj yapmak yine tehlikeli. Yani bunları hem bilirsiniz, hem sizin sağlığınız için, hem lastiğin ömrü için, hem yakıt ekonomisi için de önemli. Çünkü lastik ne kadar inikse sürtünmeniz o kadar artacak. Sürtünmeniz arttığı için de hem lastik aşınması olacak hem de yakıt tüketiminiz artacaktır. Bu da ufak böyle bir bilgiydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Kanalımda ara ara motosiklet işleri de yapıyor olacağım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, esenlikler diliyorum.